Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bugün çok önemli gelişmeler var. Aslında bugün kıyametin kopması bekleniyordu. Trump'ın verdiği süre tamamen dolmuştu ama bir 15 günlük daha ateşkes ilan edildi. Bugün bölge gündeminde özellikle diplomasi ve askeri sessizlik iç içe geçmiş durumda. ABD ile İran arasında sağlanan ve dünyayı büyük bir yıkımın eşiğinden döndüren 15 günlük geçici ateşkesin ilk yankıları gelmeye devam ederken Reuters'ın bugün yayınladığı çarpıcı bir analiz savaşın sessiz kalan cephesini mercek altına aldı. Trump'ın Kürt gruplarına yönelik çelişkili mesajları ve İran'ın sağ baskısı bu videonun ana gündem maddelerinden biri. Biliyorsunuz ki Trump yapmış olduğu açıklamalarla Kürtleri hedef göstermişti ve bununla ilgili önemli gelişmeler yaşandı arkadaşlar. Özellikle Suriye'de bir hareketliliğin olduğu ifade ediliyor. Şunu söylemişti Trump, işte bir silah daha doğrusu silah tedarik etmiştik İran protestocularına ve bunu da Kürtler üzerinden yapmıştık. Kürtler bu silahları kendilerine aldılar ve bedel ödeyecekler ifadeleri kullandı. İşte bir gruba çok kızgınım şeklinde ifadeler kullanmıştı ve bu açıklamalarının ardından bugün Suriye'nin kuzeyinde ilk askeri hareketlilik kaydedildi. Yerel kaynaklar ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Haseke ve Kamışlı'daki ABD üslerinden çıkan yaklaşık 40 araçlık bir konvoyun İran sınırına doğru ilerlediğini bildirdi. Bu hareketlilik sadece rutin bir lojistik faaliyet değil, Trump'ın bahsettiği o bedel politikasının sağdaki ilk adımı olarak yorumlandı. Konvoydaki mühimmatın çekilmesi, bölgedeki askeri desteğin kademeli olarak sonlandırılacağı iddialarını güçlendirirken, bölgedeki askeri kaynaklar güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını aktarıyor. Trump'ın bu hamlesi sadece Kürt gruplarla değil, bölgedeki tüm aktörlere verilmiş net bir mülkiyet mesajı olarak değerlendiriliyor. Ve diğer bir yandan Reuters bu konuyla alakalı bir analiz yayınladı arkadaşlar. Neden işte Trump'ın çelişkili açıklamaları, Kürtlerle ilgili çelişkili açıklamaları var? Neden Trump fikir değiştirdi? Reuters bugün yayınladığı ve savaşın en çok merak edilen sorusuna yanıt arayan özel bir analiz yayınladı. İranlı Kürt gruplar savaş boyunca neden sessiz kaldı denildi. Analize göre bu durumun iki temel nedeni varmış ve Washington'dan gelen çelişkili mesajlar ve İran'ın yoğun baskısı. Savaşın ilk günlerinde Trump Kürtlerin İran'a girmesini harika olarak nitelendirmişti. Ancak sadece birkaç gün sonra bu söylemden geri adım atarak Kürtlerin savaşa dahil edilmesini istemediklerini açıkladı. Bu ani değişim sahadaki gruplar arasında büyük bir belirsizlik yarattı denildi analizde ve öte yandan İran devrim muhafızları hem İran içinde hem de Irak'taki Kürt bölgelerinde yoğun bir baskı kampanyası yürüttü. İnternet kısıtlamaları, ev baskınları ve doğrudan tehdit mesajlarıyla olası bir ayaklanmanın önüne geçildi denildi. Reuters verilerine göre savaşın başından beri Kürt bölgelerine yüzlerce füze ve İHA saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda altyapı ciddi zarar görürken can kayıpları da yaşandı. Kürt komutanlar net bir dış destek ve iç ayaklanma birleşmediği sürece cepheye inmenin yüksek risk taşıdığını belirtiyor ifadeleri kullanıldı. Reuters ajansının ortaya attığı analize göre arkadaşlar. Bu arada hemen sizlere ABD cephesinden yapılan açıklamayı aktaracağım ama bu sırada sizler de kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilir ve bu videoları kaçırmamış olursunuz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hemen Washington'a, Pentagon'a dönelim. ABD Genelkurmay Başkanı yapmış olduğu açıklamada kameraların karşısına geçerek İran ile sağlanan ateşkesle ilgili çok çarpıcı bir mesaj paylaştı. Bu sürecin kalıcı bir barış değil, yalnızca geçici bir duraklama olduğunu vurguladı. Ateşkes bir moladır diyor yani kısaca. İşte bir anlaşma, karşılıklı bir müzakere değil de bir mola verdik diyor. ABD ordusunun hazırlık seviyesini
düşürmediğinin altını çizdi. Ortak kuvvetlerimiz aynı hız ve hassasiyetle yeniden operasyonlara başlamaya hazır bekliyor ifadesi parmağın hala tetikte olduğunu gösteriyor. Pentagon'un bu sert tutumu 15 günlük sürenin sonunda İran'ın nükleer programı konusunda somut bir adım atmaması durumunda askeri seçeneğin yeniden masaya geleceğinin en net kanıtı olarak görüldü yapılan açıklamada ve ABD'den bu açıklamalar gelirken de İran'dan da benzer açıklamalar geliyor. Şimdi dünden bu yana Trump üst üste açıklamalar yaptı ve işte özellikle bu ateşkesin kendileri için iyi olduğunu ifade etseler de İran'da tam tersi bir şekilde ABD geri adım attı, bizim işte anlaşma maddelerimizi kabul etti şeklinde açıklamalar yapıyordu. Şimdi gelelim en çarpıcı açıklamalardan birine, gelişmelerden birine. Kritik saatlerde İran'dan dikkat çeken bir talimat geldi arkadaşlar. Bunun detaylarını da konuşacağız. Pazartesi gecesi dünya aslında büyük bir facianın eşiğinden dönmüştü. İşte sonra salı gününe aksadı. İşte bugün gelinen noktada arkadaşlar çarşamba günü ve Axios'un sağdaki kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump'ın bu gece bir medeniyet yok olabilir açıklamasını yapmasından sadece dakikalar önce İran'ın en üst liderlik düzeyinde tarihi bir kırılma yaşandı denildi. Müşteba Hamaney'in müzakere heyetine doğrudan anlaşın talimatı içeren yazılı bir not gönderdiği iddia edildi. Güvenlik gerekçesiyle dijital araç kullanmayan liderliğin bu fiziksel mesajı operasyon emrine sadece 15 dakika kala Washington'a ulaştı denildi. Pakistanlı arabulucuların yürüttüğü o gizli telefon trafiği sonucunda Trump operasyonu durdurma talimatı verdi. Ancak uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Hamaney'in bu yeşil ışığı olmasaydı bugün Orta Doğu haritası tamamen farklı bir noktada olabilirdi aslında. Şimdi bununla birlikte şunu da söyleyeceğim. Evet bir ateşkes süreci başladı. 15 günlük bir ateşkesten bahsediyoruz ama İsrail bugün yapmış olduğu açıklamada, daha doğrusu Netanyahu yapmış olduğu açıklamada bu ateşkesin Lübnan için geçerli olmadığını ifade etti, vurguladı ve bugün İsrail'den Lübnan'a yüzlerce füze gönderildi ve bunun üzerine İran kanadından da iddialara göre son dakika bilgilerini de haberlerin altına not olarak düşmüş olayım. İran kanadından da Lübnan için de geçerli. Eğer Lübnan'a saldırılar devam ederse bir ateşkes ihlali olarak değerlendirebiliriz ve Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatabiliriz şeklinde açıklamalar ve restler geldiği de iddia ediliyor. Onu da haberlerin altına not olarak düşmüş olalım. Evet, bugün 8 Nisan 2026 İlk Bakış TV olarak sahadaki son durumu, Kürt grupların neden sessiz kaldığını ve Washington-Tahran hattındaki kırılgan süreci sizlere aktarmaya çalıştık. Gelişmeler oldukça sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sizler de bu videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.